Herkese merhaba. Sıkça sorulan soruların yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu videonun konusu su sıcaklığının kahve üzerine olan etkileri. Bu bana direkt olarak gelen bir soru değildi. Birçok aslında gelen reçete sorusunun ve parametrelerle alakalı soruların bir toplamında ben bu başlık altında bir deneme ve sizlerle paylaşma gereği duydum. Bunlar nelerdi? Genellikle reçetede yapılan hatalar neler diye sorulduğu zaman, reçeteler içerisinde bunları değiştiriyorum deyip de bir değişim alamadığında genellikle atlanan şeyin su sıcaklığının olduğunu gördüğümden böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm ve böyle bir deneme yapmaya karar verdim sizlerle. Bu videoda neler yapacağız? 2 tane demleme olacak. Birisi daha düşük sıcaklıktaki bir su, birisi de daha yüksek sıcaklıktaki bir suyla geriye kalan bütün parametrelerin aynı olduğu bir demleme gerçekleştireceğim ikisinde de. Ölçüm için de refraktometre kullanacağım. TDS ve ekstraksiyonlarını ölçeceğim iki kahve arasındaki. TDS ve ekstraksiyonun ne olduğunu bilmiyorsanız, bu videoyu ilk kez izliyorsanız, bu seriyi ilk kez izliyorsanız, refraktometrenin, TDS'in ve ekstraksiyonun ne olduğunu görmek için sıkça sorulan soruların ilk videosunu yukarıdaki kartlara bırakıyorum. İzleyebilirsiniz önceden. Ve tekrardan sıkça sorulan soruların her bölümünde belirttiğim gibi tekrardan ilk olarak bunu belirteceğim. Bu video ve bu deneme ve tüm serideki denemeler asla bilimsel deney yerine konulmamalı. Tam anlamıyla evrensel bir genel geçer bilgi sunmamalı. Sadece bir fikir sunmalı sizlere. Bunun sebebi yaptığımız her deneme kahve profilinden kahve profiline, kahve çekirdeğinden kahve çekirdeğine, su kimyasından su kimyasına ve su sıcaklığıysa konu rakımdan rakıma değişiklik gösteren olaylar. Ve ne kadar deneysel denerseniz deneyin, ne kadar refraktometre kullanırsanız kullanın, bu değişkenleri birebir bütün evrensel olarak sabitleyebilmenizin tam anlamıyla bir yolu yok eğer laboratuvar şartlarında çalışmıyorsanız. Bundan dolayı tekrardan bu videonun ve bu serinin bir deney değil, deneme videosu olduğunu belirtmek isterim. Şimdi kullanacağım parametrelerden biraz size bahsetmek istiyorum. 2 kahvede 15 gram olarak tartılacak. 240 ml su kullanacağım. Genellikle yaptığım 1'e 16 oranı gibi. Aynı şekilde olacak. Normal demlemelerimden farklı olarak bu videoda ve bu denemede 2 basamaklı bir demleme gerçekleştireceğim. İkisinde de öyle olacak. Bunun sebebi direkt olarak dökülen suyun sıcaklığından itibaren nasıl bir farklılık çıkacak kahvede onu gözlemlemek. Yani basamaklar arasındaki su sıcaklığı kaybını minimuma indirmek amacım. Bu sayede 2 basamak döktüğüm zaman kütlenin fazlalığından dolayı ısı biraz daha fazla korunacak. Bu da biraz daha nispeten objektif bir gözlem yapmamızı fayda sağlayacaktır. Öğütme ayarım 44 klikte olacak Comandante Red Clicks'te. Suyum Peak Water'da arıttığım, 4. ayarda arıttığım bir su olacak. Su sıcaklığım ise birinci demleme için 85 derece, ikinci demleme için de 95 derece olacak. Kullanacağım kahvede Chronotop'un kavurduğu Ruanda Huye Mountain kahvesi olacak. Şimdi demlemeye geçelim. Söylemeyi unuttuğum ufak bir parametre var. Filtre kağıdım. Önceki videolarda olduğu gibi Cafekin Traditional filtre kağıdı. Yine her demlememde olduğu gibi de filtre kağıdımı önden ıslatıyorum. İki demlemede de 60 mililitre kadar ön demleme yapacağım. 30 saniye kadar bekleyeceğim. Sonrasında suyumu 240 mililitreye tamamlayacağım. ...61 mililitre oldu. Ön demleme suyum ama yani 1 mililitre yine fark yaratmaması adına bir sonraki demlemede de 61 mililitre kadar dökmeye çalışacağım. Şimdi 240 mililitreye kadar yavaşça suyumu döküyorum. Noktada son dökme bitişim 85 derecelik demlemede kaçıncı dakikada olursa aynı dakikayı yakalamaya çalışacağım birebir. 95 derecelik demlemede de. 1 dakika 9 saniye de
Son döküşümü gerçekleştirdim. Videonun başında da belirttiğim gibi bu demlemeden ben iyi bir sonuç ikisinden de beklemiyorum. İkisinden de ortalama bir süre elde etmeye çalışmıyorum. Ortalama bir tat elde etmeye çalışmıyorum. Sadece iki parametre farklılığı, diğer parametreler aynı olduğu müddetçe ne tarz değişiklikler olacak? TDS olarak, ekstraksiyon olarak ona bakacağız. Bir iyilik ya da kötülük değeri de belirtmemesi için de bu denemede bir tadım da yapmayacağım. Suyum tam süzülmeyi 2 dakika 11 saniyede bitirdi. Şimdi çıkan ürüne bakalım. Çıkan ürün 203 mililitre. Ölçüm sıcaklığım 24.7 derecede 1.39 TDS aldı yüzdesini. 2 dakika 11 saniye demlenen 85 derecelik demlememde 1.39 TDS aldım. 203 mililitre çıktı ürün aldım. 18.81'de ekstraksiyon aldım. Şimdi öteki demlemeye geçelim. Bir önceki ön demlememde 61 dökmüştüm. Bunda da onu dökmeye özen göstereceğim. Dökemezsem de affola. 61 oldu. Yine 30 saniye bekleyeceğim. Bu sefer dökme sıcaklığım 95 derece. 30. saniyeye geldik. Yine ince bir şekilde 1 dakika 9 saniyede tamamlamıştım bir önceki demlemeyi. Bunu da ona denk getirebilecek şekilde bir dökme performansıyla döküşümü 240 mililitreye tamamlayacağım. Biraz hızlı gittiğim için biraz bekleteceğim. Benzer bir performans olsun diye. Bekletmemle beraber 1 dakika 11. saniyede son döküş yapmış oldum. İlla ki ikisinin arasında ne kadar ince döksem bu ufak tefek ajitasyon farklılıkları olacaktır. Fakat dediğim gibi burada hani gerçekten bir laboratuvar ortamı tarzı bir deneme değil. Söz konusu ortalama bir insan pratiğinde çıkacak sonuçlar, su sıcaklığı farklılığında neler olacak, kahveye total sürede neler yansıtacak, TDS'i ve ekstraksiyonu nasıl değiştirecek. Şu an akıştan görebileceğimiz üzere biraz daha hızlı bir akışı var. Daha sıcak su demleme için yarattığı performanslı daha hızlı bir akış verdi. Ve 1 dakika 56 saniyede bitti demlemem. Bu da çıktı olarak 203.2 oldu. Şimdi TDS'ine bakacağız. Ufak tefek oynamalara takılmayın. Onlar çarpma, vurma efektleri değişiyor. İlk aldığım 203.2 olduğu için onu kabul edeceğim. Bu demlemem de daha sıcak olduğu için biraz daha bekleyeceğiz bunu ölçümlemek namına. Yine 24.7'de bir TDS ölçüm okutması yapacağım. Şu an 29 derecede 24.7'ye kadar düşmesini bekleyeceğim. Aynı değerlerde ölçüm yapmış olmak adına. Bu sırada otomatik kapanırsa da bir kere daha refraktometreyi çalıştıracağım. 24.7'ye geldi kahve. 1.42 TDS verdi. 203.2 mililitre çıktı almıştık. 19.23 ekstraksiyon. 203.2 aldığımız ürün. 1.42'de aldığımız TDS. Şimdi sonuçları konuşalım. Demlemeleri tamamladık. Sonuçları gördük. Şimdi sonuçları
açıklayalım. Neler oldu onlara bir bakalım. Öncelikle iki denemede de dikkat ettiğiniz üzere ne çıkan üründe, ne çıkan TDS'de, ne de çıkan ekstraksiyonda çok ciddi bir farklılık olmadı. Peki bu sizin aklınıza şu soruyu getirmeli mi? O zaman su sıcaklığı değişimi yanıltıcı bir etkisi mi var? Yani bir etkisi yok mu? Hayır, aslında ciddi anlamda bir etkisi var. Fakat burada bir durum var. Videonun başında da belirtmiştim. Diğer tüm parametreleri bilinçli aynı tutuyorum ki sadece su sıcaklığı derecesi farkından kaynaklı değişimleri gözlemleyelim diye. Yani pür ve saf sadece su sıcaklığı kaynaklı değişimleri gözlemledik biz şu an. Ondan dolayı yani su sıcaklığı arttıkça ekstraksiyon artıyor, evet. Ama ben ekstradan öteki denememde ekstraksiyon arttırıcı bir etkisi yapmak istemedim. Bunu yapsaydım zaten esas bu yanıltıcı olurdu benim denememde. Bundan dolayı ufak bir farklılık olması aslında yine su sıcaklığının arttıkça çözücü etkisinin arttığının göstergesi. Fakat tekrarlıyorum, bu deneysel bir deneme değil, amatör bir deneme ve o kadar fazla parametre değişikliği var ki olayda: öğütme partikül dağılımı, yatak içerisindeki partikül dağılımı, kahvenin kavurma profili, kahvenin kendisi, suyun sıcaklığı değil ama hangi rakımda bağlı olduğunuza göre ortaya çıkacak su sıcaklığının performansı gibi birçok değişken olduğu için zaten bunu bir ev ortamında genel geçer bir parametre oluşturmak namına kesin %100 bir yargı veremeyiz. Ama evet, su sıcaklığı arttıkça çözücülük artıyor gibi bir genel kanıya varabiliriz. Fakat dediğim gibi bu rakımdan rakıma değişecek, kahveden kahveye değişecek, kahve kavurma profilinden profiline değişiklik gösterecek. Şunu söyleyebilirsiniz, arada dramatik bir farklılık vardı. İşte 95-93 değil de 95-97, 95-85 yaptın. Niye? Çoğu kimse 85 derece kullanmıyor ki. Hayır, bence kullanabilirsiniz. Kaldı ki yarışmalarda çok ciddi anlamda daha düşük dereceler veya çok ciddi anlamda daha yüksek dereceler kullananlar da var. Eğer elinize daha kavurma profili olarak görece daha koyu bir profil gelmişse, bu şöyle bir anlayış yaratmasın. Açık, orta, koyu diye çok geniş skalalar var. İşte koyuysa koyu, ticari bir markanın koyusu gibi bir koyu algılanmasın. Görece koyu, görece açık gibi algılayın. Nitelikli kahveciler arasında veya aldığınız kahveciler arasında. Tatta eğer siz 92, 94, 95 derecelerde bitterlik alıyorsanız siz gerçekten de 85 dereceye kadar düşebilirsiniz. Bu sizin ajitasyonunuzu da düşürecek, çözücülüğünüzü de düşürecek. Bundan dolayı siz daha görece koyu kavrulmuş olan bir kahveden de daha asidik ve berrak bir sonuç alabileceksiniz. Veyahut tam tersi, çok daha açık bir kavrulmuş bir kahve ise, daha böyle Nordic stil denilen daha agresif kavrulup da daha açık bırakılmış bir kahve ise onda da tam tersi 97-98 dereceleri dahi sıcaklığa çıkıp kahvenin çözünmesine arttırıcı parametre değişikliklerine götürebilirsiniz. Peki sadece sıcaklık başlı başına dramatik bir fark oluşturmaya yetecek mi? Deneyden gördüğünüz üzere yetmeyecek. Yani yine eğer çözücülüğü düşürmek istiyorsanız yavaş yavaş reçete oluştururken tek parametre değişikliklerle su sıcaklığını azaltabilir, farklara bakabilir veya arttırabilir, farklara bakabilir. Eğer amacınız çözünmeyi arttırmaksa ve su sıcaklığı bunda yeterli kalmıyorsa, o zaman diğer parametrelerde de tek denemelerle ne kadar ekstraksiyonun arttığına ya da düştüğüne bakabilirsiniz. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Bir sonraki sıkça sorulan sorular videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese merhaba. 5'te 1 kahve ne ya?